Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Chug the glove. Good luck. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Rusya'nın başkenti Moskova'da VTB Arena'da gerçekleştirilen boks gecesinde Murat Gassiev ringe çıktı ve WBA'de unvan maçı yaptı. Rakibi de Peter Kadirov'ydu ve bunun dışında Joy Joyce da aynı şekilde ringdeydi. İngilizlerin ağır siklet boksörü ve Artem Suslenkov'la karşı karşıya geldi. Şimdi bu Rusya'daki, Moskova'daki gecenin ayrıntıları için sizleri ekran başına davet ediyorum. Programımız başlıyor. Hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, Murat Gassiev'le karşı karşıya gelen Peter Kadirov'la neler yaşadı Gassiev hepsini anlatacağım. Ama öncesinde Joy Joyce'un başına bir uzanalım. Joy Joyce, Daniel Dubois'u knockout ettiği günlerden ne günlere geldi arkadaşlar, görüyor musunuz? Son 5 maçında 4 yenilgi alan Joy Joyce 6. maçında yine kaybetti. Arada Keşerli ile yapmış olduğu bir maçı kazanmıştı sadece. Onun dışında 5. maçından da yenik ayrıldı. Artem Suslenkov'la karşılaştı. Maç Rusya'da gecenin ikinci ana mücadelesiydi. Hakem Panamalı iki boksörü de yan yana getirdi. Kuralları hatırlattı. Maç başladı. 4. roundda Joy Joyce neredeyse knockout oluyordu. Son anda yıkılır gibi oldu, tutundu rakibine. Maçta birçok heyecan yaşandı ama şunu söyleyebilirim. Joy Joyce hayatında aldığı en çok yumruklu maçtı bu. Gerçekten yıkılır gibi oldu defalarca ve 11. round gelip çattığında en ağır darbeleri aldı ve ben devam edemeyeceğim diye ilk önce rakibine bir hareket yaptı. Sonra hakem araya girdi. Ne yapıyoruz, bitiriyor muyuz derken Rus boksör vurmaya devam etti. Bu olacak iş değildi. Gerçekten çok sinirim bozuldu o bölgede. Adam devam etmek istemiyorum diyor. Sen hala adama vuruyorsun. Bu hiç hoş bir davranış değildi. Hakem araya girdiği sırada bile vurmaya devam etti. Sonrasında da hakem mücadeleyi bitirdi. Neyse ki karşılaşmanın sonrasında Artem Suslenkov'un çocuklarıyla Joy Joyce arasında çok hoş görüntüler yaşandı. Ve Artem Suslenkov da orada Joy Joyce'a sarıldılar, barıştılar. Yani bir centilmenlik gösterisi de yok değildi karşılaşmanın sonrasında. Bir gerçek var, 15 maç 15 galibiyet yaptı Artem Suslenkov. Ama şu da bir gerçek sevgili arkadaşlar, Joy Joyce da 16 galibiyet 5 yenilgide kaldı. Böylesine zor bir dönem yaşıyor Joy Joyce, 40 yaşında sevgili arkadaşlar. Burada WBA Federasyonu'nun International altın kemeri söz konusuydu. Bu kemer Rus'a gitti. Yani kariyerinde 5 yenilgi 3 mağlubiyet knockout'la bu şekilde kariyeri devam edecek. 5 yenilgiyle sürdürecek kariyerini Joy Joyce. Bence artık emekli olmalı. Yoksa sadece canı yanmayacak, canı ciddi problemler yaşayabilir. Tadında bırakmak lazım. Hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sevgili arkadaşlar, geçiyoruz Murat Gassiev'in WBA'deki dünya şampiyonluk karşılaşmasına. Biliyorsunuz ağır siklette taşlar yerinden tam anlamıyla oynadı ve Usyk bütün şampiyonluk kemerlerini boşa çıkarttı. İşte WBC'de Agit Kabayel, WBA Federasyonu'nda regüler şampiyon durumunda bulunan Murat Gassiev gibi böyle şampiyonluklar paylaştırıldı. Usyk'in şampiyonluk kemerlerini bırakmasından sonra WBA Federasyonu da artık bu süper şampiyonluk, regüler şampiyonluk gibi olayları kaldırıp tek başına WBA ağır siklet dünya şampiyonluk maçı gibi artık yeniden konumlandırdı olayı. Çünkü diğer yerlerde böyle bir şey yok. WBA'de böyle bir şey vardı. Bu da artık tarihe karıştığı gibi gözüküyor şimdilik sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu şampiyonluk kemeri için regüler şampiyon durumunda bulunan Murat Gassiev ringe çıkma hakkı elde etti unvan maçına. Sonra Tony Yoka yapacak dediler ama Tony Yoka sırtından, belinden bir yerden ciddi bir rahatsızlık geçirince bu maçtan çekildi. Onun yerine Gana asıllı Alman vatandaşı olan Peter Kadirov geldi. İşte o Peter Kadirov ile karşı karşıya geldi Moskova'da Murat Gassiev sevgili arkadaşlar. Bu mücadele çok heyecanlı oldu ve 6. roundda knockout'la bitti. Şimdi bu karşılaşmanın başına gidelim. Okay, gentlemen, don't forget my instruction, okay? Chug the glove. Good luck.
Murat Gassiyev'le Kadiru arasındaki mücadelede Kadiru ipleri hiçbir şekilde ele alamadı. Kendisi 29 yaşında olmasına rağmen sevgili arkadaşlar bunu başaramadı. Murat Gassiyev kariyerinde biraz daha tecrübeli bir isim. 32 yaşında, 3 yaş fark var ama baktığın zaman 36 maçlık bir tecrübeye sahip olan Murat Gassiyev'le 24 maçlık bir kariyere sahip boksör karşı karşıyaydı. Bu Gana asıllı boksör de Gassiyev de düz guard boksörler. 1.94 boyunda daha uzun rakibine göre, Gassiyev'e göre Ganalı boksör, Alman asıllı ve bu avantaja dönüşür mü, ne olur, ne biter? Bunlar gerçekten çok tartışılırken boyun da açıkçası 4-5 santimetrenin çok fazla fark etmediğini de orada görmüş olduk. Kadiru'nun en son yenilgisi Antonio'ya karşıydı. 2022 yılında Marcus Antonio Omoda karşısında elde etmiş olduğu yenilgi gerçekten onu büyük hüsranlara sürüklemişti ama sonrasından toparlanıp bugünlere kadar geldi. Ve 6. round gelip çattığında Murat Gassiyev rakibini knockout etti sevgili arkadaşlar. Karşılaşma bittikten sonra eller havaya kaldırıldı derken Gassiyev Heavyweight champion of the world, Murat İrfan Gassiev. tabi orada önemli bir promotör var, El Siesta diye. O da Murat Gassiyev'in promotörlüğünü yapan isim. Orada dedi ki İtoma, Agit Kavayel hepinize sesleniyorum. Sizinle de maç yapacağız. Onlara meydan okudu bu şekilde. Bu gecenin promotörleri arasında Frank Warren da vardı sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde John Ward de aynı zamanda bu gecenin promotörleri arasındaydı. Rusya Boks Federasyonu'nun gözetiminde yapıldı karşılaşmalar. Gecede bu şekilde sona erdi. Murat Gassiyev 34. galibiyetinde dünya şampiyonluğuna ulaşmış oldu sevgili arkadaşlar. 2 yenilgide kaldı. Peter Kadiru 23 galibiyet, 2 yenilgi oldu. Kariyeri böyle devam edecek bundan sonra. Büyük şans geldi eline. Unvan maçı şansı geldi. Yıllardır bunun peşindeydi 29 yaşındaki Kadiru ama unvan maçı gelip çattığında da bu şansı değerlendiremedi. Gerçi yeterli derecede hazırlandım hazırlanmadım onu da tam olarak bilemiyoruz. Tony Yoka'nın yerine gelmişti çünkü. Diğer taraftan Gassiyev 32 yaşında bu unvanı kazandı. Bundan sonra neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Murat Gassiyev'i çıplak gözle de izlemiş bir kişiyim açıkçası. Gassiyev'in son dönemlerdeki performansının o kadar da iyi olmadığını sizlere söylemek isterim açıkça. Ama öncesinde zaten alt sikletten gelen bir isim, Usyk gibi aynı. O da eski karşılaşmalarına baktığımızda sevgili boks severler maçlarına Cruiserweight'te çıkan bir isimdi. O da Usyk gibi Cruiserweight'ten geldi. Ağır siklette dünya şampiyonluğuna ulaştı. Tebrik ediyoruz Osetyalı kardeşimizi. Gerçekten son derece önemli bir zafer elde etti. Bütün dünyada konuşulacak. İnşallah bundan sonra çok daha iyi partnerlerle hazırlanıp bu unvanını korur. Unvan birleştirmeleri de yapar diye düşünüyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak? Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de mutlaka açın ki böylesine videolar yüklendiği anda sizlere bildirim gelsin sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu maç biter bitmez hazırladım. Başka yeni bilgiler varsa, neler olduysa, bundan sonra neler olacaksa da sizler de altına bilgiler yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.